Everton futbol takımının peri masalını andıran Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın şampiyonluğu futbol tarihinin en şaşırtıcı ve dikkat çekici hikayelerinden biriydi. Genç çaylak teknik direktör Alex Ferguson 1978 Haziran ayında St. Mirren'dan Everton futbol takımına katıldığında henüz 36 yaşındaydı. Yeni yetme Alex Ferguson takımın başına geçer geçmez ilk işi Archie Knox'u yardımcısı olarak yanına dahil etti. Takımdaki disiplini sağlamak için ikilinin sert polis rolünü oynama zamanı gelmişti. Everton'un emektar oyuncusu Billy Miller şöyle diyordu: "Çok genç bir teknik direktördü. Bu yüzden çalışma tarzı biraz sertti." Katı sert anlayış kısa zamanda etkisini gösterirken 1981-1982 sezonunda Everton futbol takımı İskoçya Kupası'nı kazandı. Takım Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. 1982-1983 Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın ön eleme turunda Everton futbol takımı İsviçre temsilcisi Sion takımını ilk maçta evinde 7-0'lık ezici bir skorla yendi. Ardından deplasmanda 4-1'lik galibiyetle üst tura çıktı. Birinci turda Arnavutluğun Dinamo Tiran takımını son 16 eleme turunda Polonya'nın Lech Poznan takımını elediğinde tüm futbol otoritelerinin dikkatini üzerine çekmişti teknik direktör Alex Ferguson ve Everton futbol takımı. Çeyrek finalde rakibi Paul Breitner ve Karl-Heinz Rummenigge gibi uluslararası yıldızlara sahip Alman devi Bayern Münih takımıydı. Almanya'daki golsüz biten karşılaşma Everton futbol takımının taraftarlarını mutlu etse de teknik direktör Alex Ferguson bu durumdan pek mutlu değildi. Açıklamasında şöyle diyecekti: "Deplasmanda 0-0 berabere kaldığımızda mutsuz olan tek kişi bendim. Çünkü deplasman golüne ihtiyacımız olduğunu ve atmamız gerektiğini düşünüyordum." Alex Ferguson endişesinde haklıydı. Çeyrek final rövanş karşılaşmasında Everton futbol takımı kendi evinde maçın ilk 60 dakikasında epey zorlanmıştı. Taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan Everton futbol takımı rakibi Bayern Münih takımından Klaus Augenthaler ve Hans Pflüger'in golleriyle 2 defa yenik düşmesine rağmen Alex Maglish, Gordon Strachan, John Hewitt'in golleriyle maçı 3-2 kazanarak yarı finale çıktı. Yarı final teknik direktör Alex Ferguson ve Everton takımı açısından beklenilenden kolay geçecekti. Belçika ekibi Watershay takımı ile oynanan ilk karşılaşma Everton futbol takımının 5-1'lik ezici galibiyetiyle bitecekti. Everton şehri ve futbol takımı tarihinde ilk kez bu kadar finale yaklaşmıştılar. Teknik direktör Alex Ferguson aksine oldukça temkinliydi. Şimdiden final maçına odaklanan Everton futbol takımı deplasmanda rövanş maçında isteneni vermese de rakibini elemeyi başardı. Everton futbol takımı Belçika'da ikinci karşılaşmada Watershay takımına 1-0 yenilse de tarihi finale adını yazdırmıştı. Everton futbol takımı ve taraftarları finale çıkma başarısını coşkulu karşılasa da teknik direktör Alex Ferguson sessiz ve derin düşüncedeydi. Çünkü finaldeki rakibi dünya devi İspanya'nın Real Madrid takımıydı.
Göteborg'daki final maçına Everton futbol taraftarları büyük ilgi göstermişti. İsveç'in Göteborg şehrine normal ulaşım yollarından gidenler dışında özel uçak kiralayanlar, gemiyle deniz yolculuğu yapanların sayısı hiç de az değildi. Final karşılaşmasının günü ve saati geldiğinde takımlar sahaya çıkmıştı. Göteborg şehrinin Nya Ullevi stadında 17.000 taraftar adeta nefeslerini tutmuştu. Real Madrid takım teknik direktörü Alfredo Di Stefano maçı kazanacağından çok rahattı ve emindi. Hatta sahaya çıkan Real Madrid'in klas futbolcuları Everton futbol takımının oyuncularına tepeden bakarak gariban muamelesi yapmıştılar. Alex Ferguson rakibinin çok üst düzey takım olduğunu biliyordu. Fakat sonuna kadar direnirlerse bir şeyler değişebiliyordu. Hakemin başlama düdüğüyle karşılaşma başlamıştı. Real Madrid takımı ne kadar rahatsa Everton takımı o kadar temkinliydi. Futbol severler ilk golü Real Madrid takımından beklerken maçın gol perdesini Everton futbol takımı açmıştı. Sonrasında Real Madrid penaltı golüyle beraberliği sağladı. 90 dakikası 1-1 biten karşılaşma uzatmalara gitmişti. Uzatmalarda Everton futbol takımının azimli direnci karşısında oyundan düşen ve yorulan Real Madrid takımı ikinci golü kendi kalesinde görecekti. Uzatmaların bitmesine 8 dakika kala Mark Mackin'in ortasını değerlendiren John Hoyt takımını 2-1 öne geçirmişti. Kalan dakikalarda Everton takımının olağanüstü direncini kıramayan Real Madrid takımı maçın sonunda kaderine razı olmuştu. Hakemin bitiş düdüğüyle gariban dedikleri Everton futbol takımı tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nı kazanırken taraftarlar çılgınca şampiyonluk zaferini kutluyordu. Futbol tarihine altın harflerle geçecek olan dev zaferin mimarı, sert polis felsefesini mükemmel uygulayan teknik direktör Alex Ferguson'un kendisiydi. Yeni hikayelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bilmediğim çok az şey var.